Merhaba. Bu videomuzda Barnabas İncil'inin tarihsel yapısını ve yazılı olduğu dili detaylı bir şekilde ele alacağız. Bu gizemli metin hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek için arkeolojik buluntular, tarihsel analizler ve dilsel incelemeler üzerinden ilerleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Barnabas İncil'inin ilk olarak Orta Çağ'da ortaya çıktığı bilinmektedir. Elimizdeki en eski kopyalar 16. yüzyıla aittir. Ancak bazı kaynaklar bu metnin daha eski bir tarihe dayandığını iddia eder. Barnabas İncil'inin tarihsel arka planı oldukça tartışmalıdır. Bazı akademisyenler bu metnin Hristiyanlık ve İslam arasında köprü kurmak çabasıyla yazıldığını öne sürer. Metin, Orta Çağ'da özellikle İslam dünyasında büyük bir ilgi görmüştür. Müslümanlar, Barnabas İncil'ini Hristiyanlık ve İslam arasındaki benzerlikleri vurgulamak amacıyla kullanmışlardır. Bu nedenle Barnabas İncil'inin bir diğer adı da Müslüman İncil'i olmuştur. Birazdan kitabın içeriğini detaylıca incelerken bunu daha detaylı olarak göreceğiz. Ancak şimdi tarihsel incelemeye devam edelim. Barnabas İncil'inin yazılı olduğu dil, bu metnin gerçekliği hakkında önemli ipuçları verir. Barnabas İncil'inin en bilinen iki kopyası, biri İtalyanca, diğeri ise İspanyolcadır. İtalyanca metin, 16. yüzyılın sonlarına doğru yazılmış olup, dilbilimsel analizler bu metnin Rönesans dönemi İtalyancasının özelliklerini taşıdığını göstermektedir. Bu kopya, özellikle 1590'lardaki İtalyan dilinin özelliklerini taşır. Metin, dönemin İtalyanca dil kurallarına uygun olarak yazılmıştır ve bu da onun 1. yüzyıldan çok daha sonra yazıldığını gösterir. Kitabın İtalyanca versiyonu günümüze kadar tam olarak gelmiştir. Günümüzde Barnabas İncil'ini okumak istediğinizde bulacağınız Türkçe metinler, İtalyancadan yapılan çeviriler olacaktır. İspanyolca versiyonsa benzer şekilde Rönesans dönemi İspanyolcasını yansıtır. Bu kopyanın dil özellikleri de metnin 16. yüzyılda yazıldığını destekler niteliktedir. Ancak İspanyolca versiyon tam olarak günümüze ulaşmamıştır. Kitabın sadece birkaç bölümü günümüze kadar ulaşmıştır. Barnabas İncil'inin tarihsel yapısını anlamak için yapılan arkeolojik ve paleografik çalışmalar, metnin Orta Çağ'da yazıldığına dair güçlü kanıtlar sunar. Metnin kağıt türü, mürekkep analizi ve yazı stili 16. yüzyıl Avrupa'sının özelliklerini taşır. Bu bulgular, Barnabas İncil'inin gerçekten de Orta Çağ'da yazılmış olabileceğini doğrular. Tüm bu bulgular karşısında Barnabas İncil'inin çok daha eski dönemlerde yazıldığını iddia edenlerin herhangi bir kanıtı yoktur. Bu nedenle elimizdeki somut kaynaklar olan 16. yüzyıldan kalma kopyalar üzerinden değerlendirme yapmak çok daha mantıklı olacaktır. Barnabas İncil'inin tarihsel yapısıyla ilgili olarak bunları söyleyebiliriz. Şimdi Barnabas İncil'ini bir de içerik olarak inceleyelim ve diğer kanonik İncil'lerle ve Kur'an'la karşılaştırma yapalım. Öncelikle Kur'an'la Barnabas İncil'i arasındaki farklara ve ortak noktalara bakalım. Eğer kitabı okursanız, ilk gözünüze çarpan farklardan biri, İsa'nın çeşitli yerlerde kendisinin Mesih olmadığını, aksine kendisinden sonra gelecek olan kişinin yani Muhammed Peygamber'in Mesih olduğunu söylediğini görürüz. Ancak hem Kur'an'da hem de kanonik İncil'lerde net bir şekilde İsa'nın Mesih olduğu yazılıdır. İkinci fark, Nuh tufanı ile ilgilidir. Barnabas İncil'ine göre Nuh tufanından Nuh'la birlikte 83 kişi kurtulmuştur. Ancak Kur'an'da kurtulanların sayısının bu kadar fazla olduğundan bahsedilmez. Tevrat'a göre de kurtulanların sayısı 8'dir. Üçüncü fark, Lut kavminin helakıyla ilgilidir. Hem Kur'an'a hem de Tevrat'a göre Lut'un oğulları değil, kızları vardır. Ancak Barnabas İncil'ine göre Lut'un helaktan 2 oğluyla birlikte kurtulduğu yazılmıştır. Ayrıca kitabın genel olarak içeriğinde Muhammed Peygamber'den çok bahsedilmesi, övülmesi ve cennet kapısının üzerinde yazan kelime-i tevhid yazısına kadar çeşitli bilgiler bu kitabın bazı Müslümanlar tarafından orijinal İncil olarak görülmesine ve Müslüman İncil'i olarak anılmasına neden olmuştur. Şimdi Barnabas İncil'inin kanonik İncil'lerle olan farkına bakalım. Birinci fark, biraz önce Mesih konusuyla ilgili söylediğim şey burada da geçerli. Kanonik İncil'lere göre İsa net bir şekilde Mesih'tir. Ancak Barnabas İncil'ine göre Mesih değil, Mesih'in öncülüğünü yapan kişidir. İkinci fark, İsa'nın 12 öğrencisinin isimleri noktasıdır. Barnabas İncil'inin 14. bölümünde İsa'nın 12 öğrencisinin adları yazılıdır ve aralarında Barnabas'ın kendisi de vardır. Ancak Barnabas kanonik İncil'lerde hiç geçmez ve dolayısıyla İsa'nın 12 öğrencisinden biri değildir. Üçüncü fark, Adem'in yediği meyvedir. Tevrat'a göre Tanrı,
Adem'e iyi ve kötüyü bilme ağacının meyvesini yememesini söylerken, Barnabas İncil'ine göre elma ve mısır yememesini söylemiştir. Dördüncü olarak yazarın yaptığı büyük bir hatadan bahsedeceğim. Kitabın 210. bölümünde İsa'nın öldürülmek için yakalanmasından bahsediliyor. Fakat kitabın yazarı bu bölümde yaşanan olayı desteklemek için Davut peygambere ait olduğunu söylediği bir sözü referans olarak kullanıyor. Bu söz, Mezmurlar kitabının 2. bölüm 2. ayetinde geçen sözdür. Ayette şöyle yazmaktadır: Dünyanın kralları saf bağlıyor, hükümdarlar birleşiyor, Rabbe ve meshettiği krala karşı. Ancak yazar, birçok yerde İsa'nın Mesih olmadığını söylemesine rağmen, referans olarak gösterdiği ayetin meshedilen bir kralla ilgili olması düşündürücüdür. Ayette açıkça meshedilen kişiden bahsetmesine rağmen, Barnabas İncil'inin yazarı, bu ayetin meshedilen kişiyle yani Mesih'le ilgili olduğunu anlamıyor ya da başka bir sebepten dolayı müthiş bir mantık hatası yapıyor. Yani yazar, kitabın birçok yerinde İsa'nın Mesih olmadığını vurgularken, aynı zamanda Mesih için vaat edilen ayetin gerçekleşmesinin İsa üzerinde gerçekleştiğini söylüyor. Bahsettiğim bu içerikle bağlantılı olarak bir noktadan daha bahsetmek istiyorum. Eğer kanonik İncil'leri okuduysanız, kitabın birçok yerinde İsa'nın kendisiyle ilgili gerçekleşen vaatleri kanıtlamak için önceki peygamberlerin sözlerini referans olarak gösterdiğini görürsünüz. Bunun mantıklı olması için İsa'nın önceki kitaplardaki sözlerin değiştirilmediğine inanması gerekir. Aksi halde değiştirilmiş kitaplardan kendisiyle ilgili vaatlerin gerçekleştiğini söylemesi mantıksız olacaktır. Ancak kanonik İncil'lere baktığımızda İsa'nın önceki kitaplarla ilgili olarak asla değiştirildiğini söylemediğini görüyoruz ki bu da o kitaplardaki sözleri referans olarak göstermesinin mantıklı olması anlamına geliyor. Hatta Matta kitabının 5. bölümünün 17 ve 18. ayetlerinde İsa şöyle der: Kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim. Yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, kutsal yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak. Çok net bir şekilde yazıldığı üzere, kanonik İncil'lerdeki İsa, önceki kitapların asla değişmediğini ve değişmeyeceğini söylerken, Barnabas İncil'indeki İsa, 44. ve 124. bölümlerde aksini savunur ve kendisinden önceki kitapların değiştirildiğini ve hatta kendisine verilen kitabın bile değiştirileceğini söyler. Barnabas İncil'inin 52. bölümünde kendi sözlerinin değiştirileceğini söyleyen İsa, kanonik İncil'lerde tam tersini söyler. Matta kitabının 24. bölümünün 35. ayetine bakarsak İsa şöyle söyler: Yer ve gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır. Görüldüğü gibi çok net bir şekilde içerikler arasında çok fark var. Şimdi bir de şöyle düşünelim. Eğer Barnabas İncil'indeki İsa'nın söylediği gibi kendi sözleri de değiştirilecekse, bugün üzerine konuştuğumuz Barnabas İncil'i bazı Müslümanların inandığı gibi orijinal İncil'se, bu durumda bizim bugün incelediğimiz Barnabas İncil'inin de değişmiş olması gerekiyor. Yani orijinalliği yok olmuş olması gerekiyor. Öyleyse kitabın içinde bahsedilen Muhammed peygamberle ve Müslümanlıkla örtüşen içeriklerin bu değişme sonrasında eklenmediğini söyleyebilir miyiz? Belki de bu içerikler kitapta hiç yoktu ve İsa'nın kendi sözlerinin değişeceği vaadi üzerine bu değişim sonucunda bu tarz içerikler eklendi. Barnabas İncil'ine göre hareket edersek ortaya böyle bir sonuçta çıkabilir. Ancak bu kadarına gerek kalmadan verdiğim örneklerdeki içeriklerin konuyu açıklığa kavuşturmaya yeteceğini düşünüyorum. İçeriklere bakınca kanonik İncil'lerdeki İsa ile Barnabas İncil'indeki İsa arasında ciddi farklılıkların olduğunu görüyoruz. Bu farklılıklar o kadar bariz farklar ki sanki iki farklı İsa'dan bahsediliyor gibi. Kitapları içerik olarak karşılaştırdığımızda bunlar gibi daha birçok şey var. Fakat bu videoda hepsinden bahsetmeyeceğim. Çünkü buraya kadar anlattıklarım konunun anlaşılması için bence yeterli olacaktır. Sonuç olarak Barnabas İncil'i tarihsel açıdan İsa'dan yüzlerce yıl sonra yazılmış ve içerik olarak da hem Kur'an'la hem de kanonik İncil'lerle birçok farklılık gösteren bir kitap. Biraz önce söylediğim ve bu videoda bahsetmediğim birçok nedenden dolayı Barnabas İncil'inin söylendiğinin aksine orijinal İncil olmadığı açık. Çünkü orijinal İncil olduğunu düşünmemizi gerektirecek herhangi bir kanıt yokken
Aksini gösteren birçok kanıt mevcut. Barnabas İncil'inin tarihsel yapısı, yazılı olduğu dili ve içeriğini incelediğimiz bu videomuzun sonuna geldik. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.